Hacı olmaya, Machu Picchu'ya doğru gidiyoruz. Bir süre öpüşmese gidiyoruz. Yıllarca hayalini kurduğumuz. Machu Picchu'yu sel bastı. Piramitlere ben bu kadar şaşırmamıştım. Gezginlerin Mekke'si demeleri boşuna değilmiş. Günaydın arkadaşlar. Şu anda Peru'nun Calca diye bir yerinde uyandım. Bugün çok heyecanlı bir gün bizim için. Çünkü Machu Picchu'ya gidiyoruz abi. Gezginlerin Mekke'si, hacı olmaya gidiyoruz oraya. Tövbe tövbe çarpılacağız şimdi. Neyse. Machu Picchu'ya gitmek çok kolay bir aktivite değil. Aynı zamanda çok pahalı bir aktivite. Uzun bir yol bizi bekliyor olacak. Böyle bir sürü araçlara bineceğiz, bineceğiz, çıkacağız derken zaten yolda nasıl gittiğimizi anlatırım Machu Picchu'ya. Bugün burada uyandık. Burası böyle El Mano Sabio adında Türk işletmesi bir yer. Sağ olsunlar bizi burada ağırladılar. Mutlaka eğer yolunuz Peru düşerse buraya gelin de kafa dinleyin. Biz 10 gündür burada kafa dinliyoruz. Bir de geçmeden önce arkadaşlar bu videonun bir sponsoru var. Cambly bu diye sponsor oldu. Daha önce ben Cambly'i tek tek anlatmıştım ama bu videoda hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi İngilizce dünyayı gezerken olmazsa olmazlardan. Bazen İngilizce bilseniz de İngilizce konuşmakta sıkıntı çekebiliyorsunuz. Yani İngilizce pratik yapma ihtiyacınız var demektir. Ama bazen böyle pratik yapacak kimseyi bulamıyorsunuz etrafınızda. Herkesin yurt dışına çıkma imkanı olmuyor İngilizce pratik yapmak için. Ve İngilizce pratik yapmanızı ve bunu eğitmenlerle yapmanızı sağlayan bir yerde Cambly. Önceden İngilizce pratik yapmak için gerçekten turist bulup onlarla pratik yapmak zorundaydı ki ben hazırlık okurken Eminönü'ne gidip böyle benimle konuş falan diye böyle insanlara yalvarırdım. Şimdi ona ihtiyaç yok. Sadece interneti açarak Cambly üzerinden insanlarla pratik yapabiliyorsunuz. Ve bunu ana dil İngilizce olan eğitmenlerle yapıyorsunuz. Bence gerçekten harika yapılmış bir platform. Sadece burada İngilizce pratik yapmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda buradan eğitim de alabilirsiniz. İş İngilizcesi eğitimi alabilirsiniz. Akademik İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Yani özelleştirilmiş seçenekleriniz de mevcut. Eğer siz de denemek isterseniz ben aşağı 15 dakikalık deneme linki koyacağım. Oradan indirip siz de Cambly'i deneyebilirsiniz. Eğer severseniz zaten kullanırsınız. Cambly'yi de benim dünya turumu destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim ve Machu Picchu macerası başlasın. Şimdi sandviçlerimizi hazırladık. Orası çok pahalı bir yer olduğu için böyle yanımıza yemek aldık. Ama yolda yiyeceğiz onları, biz dayanamayız muhtemelen. Şimdi buradan bir tane küçük bir motor taksi alacağız. Oradan merkeze gideceğiz. Sonra bir tane de otobüs bulacağız, dolmuş bulacağız. Uran Baba'ya gideceğiz. Uran Baba kaç acaba? Hiç görmedim. Aba hala. Terminal, otobüs, bus. Gracias amigo. Para ver. Şimdi bu otobüste bineceğiz. Urubamba diye 45 dakikalık bir yol gideceğiz. Böyle küçük otobüse gidiyoruz. Sen adamın yanına geçmek ister misin? Geçim sen rahatsız olursun orada. Oba. Allah. alacak sensiz bir yere gider miyim ben? Şimdi yola çıktık. Ne diyorsun hacı amca? Hacımızı yapıp gelelim. Hacı olacağız oğlum. Y este es un comprador, pero cuando pisa. Şimdi Uran Baba diye bir yerde terminale geldik. Buradan başka bir otobüse bineceğiz. O otobüs saatlerce ama saatlerce yol gidecek. Şimdi yaptığım sandviçleri burada yiyeceğiz. Adam mutlu oldu ha, parasını verince. Herkes eksik para verdi adama. Yaptığımız sandviçleri yiyoruz şimdi. Soğan ekmek yiyoruz. İşte soğan. Kokar mıyız? Kokar birazcık ama bir süre öpüşmese gidiyoruz. Tabii arabada insanlara. Şimdi diğer ikinci otobüse bindik. Yaklaşık böyle 8 saat yol gideceğiz. Ben de giderken size yolları göstermek istiyorum. Bir yere geldik. Vallahi midem bulandı yemin ederim. Acayip kötü yollardan geldik. 4-5 saat bir dağ tepe dağ bayır derken Santa Teresa diye bir yere geldik şimdi. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar, yemek yiyeceğiz burada.
Yemeklerimizi aldık. Bezelye değil mi bu? Bezelye diyorum. Mercimek, salata, makarna falan var. Öyle yemekler. Şimdi Hidroelektrik Ağı diye bir yere geldik. Şu anda Machu Picchu'ya GPS'ten 3 kilometre falan uzakta gözüküyoruz. Muhtemelen şu arkamda gördüğünüz dağların arkasında. Elbis diye bir otel herhalde değil mi? Bu geceyi burada geçireceğiz. Yarın sabah tekrardan uyanacağız ve Machu Picchu'ya doğru yola koyulacağız. Şimdi kalacağımız oteli bulmaya doğru gidiyoruz. Bulmaya doğru gidiyoruz ne? Kalacağımız oteli bulmaya gidiyoruz. Bu arada yanlış bilgi verdim. Buradan tam 2 saat yürümek zorundaymışız. Aguas Calientes diye bir yer var. Otel oradaymış. Oraya kadar 2 saat bir yürüyüş bekliyor. Bu ormanın içinden gideceğiz. Kamerayı çantaya koyuyorum. Orada görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şu anda saat 6 gibi bir şey. Biz o kamera kapattım, yürüyeceğiz dediğim yerden yaklaşık 3 saat yürüdük. 11 kilometre falan yol yürüdük. O yolu yürümek zorundaydık çünkü 150 lira falan para istiyorlar. Sadece 11 kilometrelik bir tren yolu için. Biz de mecburen yürüdük zaten. Şimdi Agua Caliente, sıcak su adında bir yerdeyiz. Burası Machu Picchu'ya en yakın şehir merkezi gibi bir yer. Aslında Machu Picchu'dan dolayı doğmuş bir yer diyebiliriz. Buraya gelmenin tek yolu zaten söylediğim gibi tren ve burada yaşayan insanlar var. Tam anlamlandıramadım. Demek ki başka yollar da var bizim bilmediğimiz. Ama herkes öyle o yolu yürüyordu. Neyse o yürüyüşten sonra biz akşam böyle 6 gibi 6.30 gibi otele vardık. Bize aha da burayı verdiler. İyi, fena değildi otel. Akşam bir yemek yedik. Saat normalde güneşin doğumunu izlemek için 5'te yola çıkacaktık. Herkes öyle çıkıyor. Ama hava sisli ve yağmurlu olduğu için biz çıkmaktan vazgeçtik. Birazcık geç çıkacağız. 7 gibi falan otobüse bineceğiz. Zaten size Machu Picchu'yu anlatıyor olurum. Machu Picchu'ya gitmek için de bir otobüse binmek zorundayız bu arada. Çünkü çok tepelerde bir yerde. 2400 metre rakımda. Biz şu an 200'lerde falan bir şeyiz. Yani bayağı deniz seviyesine yakınız yükseklik olarak. Orası bayağı yüksek. Giderken anlatacağım zaten size. Hadi yola çıkalım. Şimdi acayip yağmur bastırdı. Palço aldık böyle palço giyeceğiz. Markete geldik. Şunu da taksana bana. Bari şu ıslanmaz. Hacı olmaya Machu Picchu'ya doğru gidiyoruz. Bayağı yağmur yağıyor ya. Vallahi şansımıza hava kapalı bugün. Şimdi otobüse bindik. Yaklaşık 25 dakika boyunca bu otobüste yukarı çıkacağız. Wow, vallahi yağmurlu güne denk geldik. Hacı, acem mi? Nasıl hissediyorsun? Yağmur birazcık midesini üşüttü. Onu tam bir hacı yapacağız burada. Hak etti. Gerçek hacı olacak. Şimdi Machu Picchu'nun içine girdik. Biletlerimizi damgaladık. Şimdi o sisli yollarda yürüyoruz. Şansımıza hava kapalı. Çok bir şey göremeyeceğiz ama bence daha efsanevi olabilir ha, böyle daha büyüleyici, daha mistik böyle. Baksanıza tam karşımızda şu anda Machu Picchu'nun ilk halini göstereceğim size. İlk gördüğümüz manzara bu. Şimdi size efsanevi Machu Picchu manzarasını göstermek istiyorum. Çok fena yağmur yağıyor, o yüzden kamerayı çok fazla tutamıyorum. Valla sabahtan beri yağmur yağıyor. Deli gibi yağmur yağıyor. Biraz size Machu Picchu'yu anlatmak istiyorum. Şöyle belki yağmur biraz daha, buradan daha az gelir. Şöyle de silsem, lensi silersem tamamdır. Bir sabahtan beri manzara izliyoruz. Efsane, mistik bir havası var burada. Şunu sileyim de.
Ya, yapabileceğim en iyi şey bu şu an. Machu Picchu'yu şimdiye kadar fotoğraflarda, hatta şu videoyu izlerken bile gördüğüm Machu Picchu'nun biraz hikayesini anlatmak istiyorum. Burada İnka topluluğu var, böyle İnkalar, kadim ırklar diye geçiyor. Böyle 1450 yıllarında burayı yapıyorlar. Ama buranın varlığından hiç kimsenin haberi olmuyor. Ta 1911'lere kadar bir tane Amerikalı bir tarihçi çıkıyor. İnkalar kalesini ararken burayı keşfediyorlar. 1911'de bulunuyor. Ama burası öyle bir yerde ki abi, hani ucu bucağı yok. Biz zaten bir sürü teknolojik alet kullanarak buraya ulaşmaya çalışırken ki video izlediniz. O kadar zor ki onlar dereleri tepeleri açarak burayı nasıl bulmuşlar, ben çok şaşırdım. Yani İnkalar şaşırmıyorum bunu nasıl yaptığını. Çünkü zaten bilinmiyor hala buranın neden ve nasıl yapıldığı. Ama bu tarihçinin buraya nasıl bulduğuna şaşırıyorum abi. Onun dışında İnkaların mimarisinde çok önemli iki özellik var. Onları da kısaca bahsetmek istiyorum. Bir tanesi, burası deprem bölgesi. Fay hattı üzerinde bulunuyor. O yüzden bu yaptıkları inşaatların arasına haç koymuyorlar. Böyle deprem oldukça sallanıyor ve devrilmiyor. Aynı zamanda çok fazla yağış alan bölge ve sel erozyonlar oluyor. Onları engellemek için de bir mimari sistem kullanıyorlar. Şu an bile daha yeni çözülüyor nasıl yaptıkları. Onu zaten şu an animasyon olarak koyarım. Bu şekilde titreştiği halde devrilmeyen ve su baskınlarında da zarar görmeyen bir yapı kuruyorlar. İnkaların mimarisi efsanesi buna dayanıyor. Acayip yağmur yağıyor ya. Herkes civciv gibi geziyor koca koca. O Machu Picchu'nun Kimileri içinde. Ruh gibi. Bazıları ruh gibi Bir de bekliyor. yani dedim ki iyi oldun sen. Böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Nasıl bir Ya şey? böyle bir yağmurun. Ha aynen. Böyle vıcık vıcık Ya ne oldu. kadar zor oldu bizim için buraya gelmek ya. Hem hastalık, yol falan bayağı zorlandık yani. Ama gezginlerin Mekke'si demeleri boşuna değilmiş. Düşünsene bundan 10-20 yıl önce böyle ulaşım falan bile yok. İşte Che Guevara falan, yani onlar geldiğinde mesela filmde de var ya böyle nasıl çıkıyorlar. Aynen yani bayağı zor. Taşları. Mesela Şimdi biz nasıl çıkacaktık şeyi? otobüs olmasa tepelere tırmanacaksın işte. Aklıma şey geldi, o tarihçi buraya geldiği zaman neler neler bulmuştur buranın içinde. Ne altınlar ne mücevher. Dursana Emre. Bu arada buraya hakikaten İspanyollar 1550 yılında geldiğinde, zaten İspanyollar geldiğinde terk edilmiş burası. Ama İspanyollar keşfedememiş. Ta 1911'lerde bulunuyor işte. Aynen, çok sonradan. Bu arada her yer bu oldu. Muhtemelen göremiyorsunuz bizi ama olsun. Valla rehberi sabah da erken gelebiliriz, kaçırdık, o yüzden tam olarak size anlatamıyorum burası ekonomi için, şurası siyasi için, şurası tarım için diye. Ama bildiğim tek şey işte çok güzel manzara, biz tam güzel havada geldik. İyi ki böyle zamana geldik Evet, değil mi? yani ilk böyle zamanda geldik. Çünkü ikimiz de hasta oldu eve gidince. Yıllarca hayalini kurduğumuz, her yerde gördüğümüz, insanların hayalini kurduğu bir yer Machu Picchu. Evet, sonunda buradayız. Ne kadar turistik bir yer olsa da bence Machu Picchu kesinlikle görülmesi gereken bir yer Machu Çünkü Picchu. anlamıyorsun yani, şu taşları şöyle görünce hani anca şey yapıyorsun. Senden şunu bekliyoruz yani, bunlar nasıl koymuşlar buraya? Ya bilmiyorum, anlamadım. Piramitlere ben bu kadar şaşırmamıştım. İlka şehrinden hepinize selamlar. Sen yapabilir misin? Ben mi? Pas yaptım. Şimdi Machu Picchu'dan çıktık. Sonunda bitirdik ve hacılığa hak kazandık. Çıkarken de böyle pasaportumuza Machu Picchu damgası basabiliyoruz. Şuraya basıyorum. Ben basacağım. Sen bas, ben de sana basıyorum. Evet. Ay, kaydırdın. Öyle yapması lazım. Çıkmadı tamam ama olsun. Olsun. Anladım. Evet, damgalarımıza bastırdık. Artık Hacı Emre ve Hacı Yağmur olarak devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar, biz de Machu Picchu macerasının bayağı macera oldu ama macerasının sonuna geldik. Çok güzeldi. Eğer fırsatınız varsa bence gelin. Ne Aynen. olursa olsun. Böyle bir imkan yaratabiliyorsanız kendinize. Gerçekten çok pahalı bu arada. Hem pahalı hem çok zor gelmesi. Sileyim bir kere daha şöyle. Fırsatınız varsa hayatınızda bir kere gelin. Yani hayatınızda bir kere gelmedik. Güzel bir yer. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bundan sonraki maceralarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ellerimi bak. Bakayım.
Benim de öyle bu.